Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere odun ateşinde kış hazırlıklarından olan çok lezzetli melemen tarifi hazırladım. Bu melemeni hiç yorulmadan tavaya döküp üzerine yumurta kırarak afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli tarife geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Melemenimizi yapmak için ilk olarak bahçemizden kapya biberleri topladık. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Biberlerimizi topladıktan sonra domateslerimizi de topluyoruz. Bahçeden toplamış olduğumuz mis kokulu domateslerle gerçekten bu melemen çok güzel ve lezzetli oluyor. Daha sonra kıl biberlerinden de topladım. Bu tarifimde 8 kilo domates kullandım. Yıkayıp süzdürmüş olduğum domateslerin kabuklarını güzelce soydum. Domatesleri küp küp olacak şekilde doğruyorum. İsterseniz bu aşamada domatesleri rondodan geçirebilirsiniz. Fakat melemenin içerisinde domatesler biraz irili olsun istiyorsanız benim gibi küçük küçük doğrayın. Doğramış olduğum domatesleri kenara alıyorum. Tarifimde yarım kilo kıl biber kullandım. Kıl biberleri güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Biberlerin sap kısmını temizledikten sonra küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Ben bütün malzemeleri bahçeden topladım fakat sizlere tam ölçü veriyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Doğramış olduğum biberleri de başka bir leğenin içerisine alıyorum. Tarifimde 1 kilo kapya biber kullandım. Kapya biberlerini güzelce yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Kök kısımlarını çıkartıyorum. Bu yöntemle kök kısmı çok basit çıkıyor. Kök kısmını tutuyorum, parmağımla ittirerek delikleri açıyorum ve çıkartıyorum. Kapya biberlerini ikiye bölerek içerisinde kalmış olan bütün çekirdekleri temizliyorum. Daha sonra şeritler halinde kesiyorum. Kapya biberlerini de domatesleri doğradığımız gibi küçük küçük doğruyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kapya biberlerini de küçük küçük doğradıktan sonra diğer kıl biberlerle beraber aynı leğenin içerisine koyuyorum. Odun ateşine koymuş olduğumuz leğenin içerisine 1 su bardağı zeytinyağını koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Leğenin içerisine kapya biberini ve kıl biberini ekliyorum.
Biberlerin diriliği tamamen geçinceye kadar karıştırarak pişiriyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. ...15 dakikanın sonunda biberlerimiz diriliğini kaybetti. Küçük küçük doğramış olduğum domatesleri ekliyorum. Daha sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tarifimde 3 yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Sizler de kış hazırlıklarınızı yaparken kaya tuzu ya da iri tuz kullanın. Böylelikle yapmış olduğunuz kışlık hazırlıklarınız daha uzun ömürlü olur. Tuzu da ekledikten sonra karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi domatesler suyunu bıraktı. Biraz daha suyunu çektikten sonra melemeni ocaktan indireceğim. ...20 dakikanın sonunda melemenimiz oldukça güzel bir şekilde kıvam aldı. Ocağımızdan indiriyoruz. Hala kaynarken kavanozlama işlemi yapacağız. Güzelce yıkayıp kurulamış olduğum kavanozların içerisine honiyi koyuyorum ve içerisine melemenleri dolduruyorum. Bu aşamada melemenleri doldururken şişenin ince kısmına kadar doldurun. Hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum, 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bu ölçülerle hazırlamış olduğum melemenden toplamda 19 tane 250 mililitrelik kavanozla melemenimiz çıktı. Doldurmuş olduğum melemenlerin üzerine kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekleteceğiz. Bir gün sonra melemenlerin üzerine açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kapakların hepsi içeriye doğru çökmüş. Bütün melemenlerimiz kış için hazır. Bu leziz kış hazırlıklarından olan melemeni yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.